Teknenin hızlı ve huzursuz sallanması. Ve aniden yüzüne çarpan buz gibi, soğuk bir dalga serpintisi. Kaptanı o soyutlanma krizinden uyandırdı. Gemisinin batması, onu adeta yıkmıştı. "Direğe yüklenin adamlar," dedi, "en yakın karaya gitmemiz gerekiyor. Gece de çetin olacak. Bir camadan vurmamızı ister misiniz efendim?" diye sordu yaşlı balina avcısı. Kaptan kısaca, "Yelkeni camadanlamanızı istediğimde," dedi, "bunu size söyleyeceğim." Direk yerine oturup yelken kaldırıldığında, balina teknesi keskin bir şekilde eğildi ve suyun içinden büyük bir hızla geçmeye başladı. Diğer iki küçük tekne ise çok geride kalmıştı. Mekanik bir şekilde dümeni yönlendiren kaptan, karanlığın içinden ileriye doğru bakıyor. Onlara aldırmıyordu. Hank, ara sıra etrafına huzursuzca baktı, sonra birkaç saniye sonra konuştu. "Yardımcı işaret ediyor sanırım efendim," dedi. Colin etrafa baktı ama karanlıkta, sadece diğer iki tekneden büyük olanın silüetini görebiliyordu. Üzerindeki hareketleri ayırt etmek için havanın çok karanlık olduğunu biliyordu. Hane sorgulayıcı gözlerle baktı. Ama yaşlı nişancı, kaptanı izliyordu. Kaptan öfkeyle, "Ne istiyor?" diye sordu. Balina avcısı, "Emir istiyor efendim, sanırım," diye yanıtladı. Kaptan, bu sözdeki gizli azarı hissetti ve ona keskin bir bakış attı. Ama katı bir disiplinci olmasına rağmen, Hank'in ne kadar deneyimli bir denizci olduğunu ve değerini biliyordu. Bu yüzden dudaklarına kadar gelen o sert cevabı geri tuttu. Sonra koltuğunda döndüğünde, eskortluk ettikleri teknelerden ne kadar hızlı uzaklaştıklarını fark etti ve şöyle dedi. "Onu yukarı getireceğim." Dümeni çevirdi ve balina teknesini rüzgara doğru kaldırdı. Birkaç dakika içinde yardımcı tekne ve küçük tekneler yanına geldi. Yardımcı, "Hemen duyulabilecek bir mesafeden, birlikte kalmamızı istemiyor musunuz efendim?" diye bağırdı. Kaptan, "Tabii ki istiyordum," diye yanıtladı. "Yetişemiyorsunuz." Böyle bir esintide "Hayır, efendim," dedi yardımcı. Kaptan, "Peki o zaman," diye cevap verdi, "camadan vuracağız." Başını salladı. Topçu ve camadan bağları hızla bağlandı ve böylece 3 tekne bir arada tutulmuş oldu. Gece ilerledikçe rüzgar şiddetlendi ve oldukça büyük bir fırtına esmeye başladı. Balina teknesi, burnunu denize her daldırdığında etrafa köpükler saçarak dalgalara gömülüyordu. Yağmurluklar, zayıf bir fener ışığı altında sapsarı parlıyor ve üzerlerinden sular damlıyordu. Neredeyse Haziran sonu olmasına rağmen, soğuk bir rüzgar. Patlayan dalgaların beyaz köpüklerini buz gibi bir serpinti halinde savuruyordu. Gri balina ile yaşadığı o heyecanlı maceranın ardından gelen yorgunluk ve soğuktan titreyen Colin. "Hiç yaz gibi hissettirmiyor, Hank," dedi. Yaşlı balina avcısı, "Bering denizinin övünecek pek bir yazı yoktur," diye yanıtladı. "En azından sık olmaz. 1 ya da 2 sıcak gün yaşayabilirsin, ama güneş battığı an, kutup akıntısı devreye girer. Ve hava buz keser." Yaşlı balina avcısının her şeyi bildiğine inanan çocuk, kararlı bir sesle sordu. "Nereye gidiyoruz sence Hank?" "Kaptan Murchison'ı rahatsız etmek istemiyorum." Nişancı, teknenin kıç tarafına bakarak, "Ben de istemem," diye yanıtladı. "Bırak sorunlarını tek başına çözsün. Nereye gideceğimiz konusunda ne düşündüğünü bilmiyorum. Yıldızları bile göremiyorum, bu yüzden hangi yöne gittiğimizi de bilmiyorum." Colin, "Alaska'ya mı varacağız sence?" diye sordu. "Ya da belki Japonya'nın kuzeyine. Diyelim ki Kamçatka'ya, ya da daha önce kimsenin gitmediği bir yere." Çocuğun, Asya kıyılarındaki o misafirperver olmayan kuzey adalarından birine inme düşüncesiyle. Yaşadığı sevinç o kadar çocukçaydı ki. Mevcut konumlarından dolayı endişeli olan yaşlı balina avcısı, neredeyse kesin bir şekilde gülecekti. "Japonya buradan çok güneyde," dedi. "Oraya yaklaşmadan önce Alat ya da Kuril adalarına vuracağız. Bence Alaska kıyısında bir yere gitmeye çalışıyor, ama hatırladığım kadarıyla rüzgar sabitti. Martı adasından ayrıldığımızda doğuya döndük ve sanırım rüzgar pek değişmedi." Colin uzunca esnedi ve sonra ürperdi. "Martı adasındaki yatağımda olmaya hiç itiraz etmezdim," dedi özlemle, "neredeyse uykusuzluktan öleceğim." "Hank, neden uyumuyorsun?" diye tavsiye etti. "Yardım edebileceğin hiçbir şey yok. Buraya gel. Benimle yer değiştirirsen bu kadar ıslanmazsın." Çocuk, "Ama o zaman sen ıslanacaksın," diye itiraz etti. Eski balinacı, "Teknede her ıslandığımda $1 olsaydı," diye cevap verdi.
Artık denize çıkmam gerekmezdi. Ayağa kalktı ve Colin'in yer değiştirmesini istedi. 1-2 dakika sonra, "Şimdi daha mı sıcaksın?" diye sordu. Çocuk uykulu bir şekilde, "Çok," diye mırıldandı ve birkaç saniye içinde derin bir uykuya daldı. Yaşlı balina avcısı, rüzgar ve su sıçrayışlarından korunması için çocuğu nazikçe kendine doğru çekti ve onu küçük teknenin o yuvarlanıp sallanmasına karşı sardı. Uzun saatler yavaşça geçti. Colin rüyalarında kıpırdanıp mırıldanıyordu ama gecenin tüm o vahşi karmaşasına rağmen, başı hane yaslanmış, yaşlı balina avcısının kolu etrafındayken uyumaya devam etti. Aniden, kulaklarında çınlayan ıslık ve kükreme sesleriyle uyandı. Şafak sökmüştü ama güneş henüz doğmamıştı. Colin, uyanmanın ve soğuğun etkisiyle ürperdi, dişleri kastanyet gibi şakırdıyordu. Nemli, delici bir sis etraflarını sarmıştı. 4 denizci yavaşça kürek çekiyordu. O uyurken yelken indirilmiş ve sarılmıştı. Her birkaç dakikada bir uzaktan bir bağırış duyuluyor. Balina teknesindeki denizcilerden biri de buna cevap veriyordu. Sadece tek bir bağırış duyduğunu fark eden çocuk, "Yardımcının teknesi nerede Hank?" diye sordu. Diğeri, "Kahvaltıdan biraz önce uzaklaştı," diye cevap verdi. "Ama bu o kadar da önemli değil. Çünkü şu an sis yüzünden göz gözü görmüyor." "Ama neden yelken aşağıda?" Yaşlı balina avcısı elini kaldırdı. "O sesi duyuyor musun?" diye sordu. Çocuk, "Tabii ki duyuyorum," diye yanıtladı, "beni uyandıran da buydu." "Ama nedir o?" diye devam etti. Kükreme, rüzgarla birlikte kabarıyordu. Nişancı ona, "Nasıl bir ses gibi geliyor?" diye sordu. Çocuk 1-2 dakika dikkatle dinledi ve sonra başını salladı. "Söylemesi zor," diye yanıtladı. "Niagara şelalesi ile bir sirkin karışımı gibi geliyor." Bunu duyan Scotty etrafına baktı. "Fena bir benzetme değil," dedi, "tam olarak öyle geliyor." Çocuk tekrar, "Ama sebebi ne Hank?" diye sordu. "Ben hiç böyle bir patırtı duymadım." Kısa bir cevap geldi, "Kürk fokları." Colin, hevesle ayağa fırlayarak, "Foklar mı?" dedi. "Ah, neredeler?" Kaptan sert bir şekilde araya girdi, "Otur oğlum. Eve gitmeden önce yeterince fok göreceksin." Colin, "Peki Kaptan Murchison," diye yanıtladı, "eve acele etmek için hiçbir sebep yok." Son kaybına rağmen kaptan, çocuğun bu macera ruhu karşısında kasvetli bir gülümsemeyi gizleyemedi. Ne olursa olsun, yolun nereye varacağını umursamıyordu. Ama çocukluğunda kendisi de bir gezgindi ve bu yüzden daha fazla bir şey söylemedi. Colin, "Neden bu kadar gürültü çıkarıyorlar, orada milyonlarca fok olmalı," diye itiraz etti. Hank, "Yok, en azından artık o kadar değil," diye yanıtladı. 1860'da bu sulara ilk gezime çıktığımda, milyonlarca kürk foku vardı. Ama tıpkı biz onlar gibi sağdan soldan öldürüldüler. Hükümet onları şimdi korumak zorunda ve artık açık deniz fok avcılığına kesinlikle izin verilmiyor. Colin, "Açık deniz fok avcılığı nedir?" diye sordu. Balina avcısı, "Denizde fok öldürmek," diye yanıtladı. "Bu yanlış. Çünkü sudaki bir dişi foku, genç erkek foklardan ayırt edemezsin. Ve dişiler asla öldürülmemelidir. Ama her şeyi öğreneceksin." "Beni bağışlayın efendim," diye devam etti Hank, kaptana dönerek. "Ama fokların gürültüsüne bakılırsa, burası Pribilov ya da Komutan Adaları olmalı." Kaptan, "Benim tahminimce Pribilov," diye yanıtladı. "Üçüncü tekneden bir şey duyuyor musun?" Yaşlı balina avcısı, yüksek sesle, "Ahoy!" diye bağırdıktan sonra ancak tek bir cevap alabildi ve, "Hayır efendim," diye yanıtladı. "Ama sis kalkınca onu göreceğiz muhtemelen." Kaptan, "Burada sis pek kalkmaz," dedi. "Ama bu açık deniz rüzgarında, 3 ya da 4 mil ötedeki fokları duyabiliyor olmalılar." Bu arada balina teknesi yavaşça suyun içinden ilerliyordu ve fokların sesi her dakika daha da yükseliyordu. Güneş doğuyordu ama sis o kadar yoğundu ki, hangisinin doğu olduğunu zar zor ayırt etmek mümkündü. Colin, "Garip bir sis," dedi, "bana öyle geliyor ki, neredeyse sırılsıklam yapıyor." Hank, "Normal fok sisi," diye yanıtladı. "Eğer hava her zaman böyle sisli olmasaydı, foklar buraya çıkmazdı. Ne de olsa, bir fok kolonisinin çevresinde her zaman çok sis olur. Sanırım binlerce fokun nefesinden kaynaklanıyor." Denizde fokları mızraklamak. Alat yerlileri tarafından yapılan açık deniz fok avcılığı, artık Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, Rusya ve Japonya hükümetleri tarafından yasaklanmıştır.
ABD Balıkçılık Bürosu'nun izniyle. Çocuk, güzel şeyler, foklar, dedi. Arkadaşı, nerede gördün ki, diye sordu. Colin, ah, çok yerde, diye yanıtladı, sirklerde, akvaryumlarda ve o tarz yerlerde. Hatta bir keresinde sahnede top oynayan bir grup görmüştüm. Çok iyi bir oyun sergiliyorlardı. Hank, bunlar gerçek kürk fokları değildi, diye yanıtladı, gördüklerin sıradan tüylü foklardı. Ve hiç aynı değillerdir. Kürk foklarını bir tankta canlı tutamazsın. Kaptan araya girdi, Washington'daki balıkçılık binasının akvaryumunda 2 kürk foku bulunmaktadır. Ama hepsi o kadar, sadece 2 tane. Çocuk, suyu işaret ederek, işte, diye bağırdı, şimdi bir tane gördüm. Kaptan, birkaç dakika içinde yüzlerce göreceksin çocuk, dedi. Sanırım karaya yaklaştık. Konuşurken, bir rüzgar girdabı sisin bir kısmını savurdu ve o yarığın içinden alçak bir ada ortaya çıktı. Bir dakika içinde sis yine aşağıya çökmüştü. Ama bu kısa bakış, kaptanın yönünü tayin etmesini sağlamıştı. Fok kolonisinden gelen gürültü artık sağır edici bir hal almıştı. Öyle ki, teknedeki adamlar birbirlerine bağırmak zorunda kalıyorlardı. Ve hemen ardından, tamamen sessiz ve beklenmedik bir şekilde, tekne, kendilerini sudan fırlatan, arka yüzgeçlerinin üzerinde duran, taklalar atan ve akla gelebilecek her türlü hareketi yapan onlarca fokun ortasında kaldı. Teknenin doğrudan kıyıya gitmek yerine kıyıya paralel ilerlediğini gören Colin, "Neden karaya çıkmıyoruz?" diye sordu. Hank, "Bir fok kolonisine adım atmak mı?" dedi. "Şimdiye kadar balinalarla yeterince zorlanmadın mı?" Tırnak işareti. Colin şaşkınlıkla, "Foklar bir tekneye saldırır mı?" diye sordu. "Hayır, saldıramazlar," diye hemen cevap verdi yaşlı adam. "Ama bir teknenin doğrudan fok kolonisinin içine indiğini hiç duymadım." Karaya çıktığın an, büyük bir kargaşa başlardı. Tekne, kayalık kıyı boyunca mümkün olan en güvenli mesafeden yavaşça ilerledi. Ardından kara içeriye doğru çekilerek sığ bir koy oluşturdu. Koyun bir tarafında 2 alçak tepe, diğer tarafında ise daha keskin bir tepe yükseliyordu. Kaptan haritasını rulo yaptı ve tekneyi doğrudan kıyıya yönlendirdi. Hank, arazi çizgileri açıkça belirdiğinde, "Sanırım Saint Paul Adası," dedi. "Ama tam olarak hatırlamıyor gibiyim." Kaptan onayladı, "Evet, burası Saint Paul. Senin zamanından beri, yani hükümetin burayı devraldığı dönemden beri çok fazla inşaat yapıldı Hank." Tırnak işareti. İskelenin üzerindeki tepeden cesurca yükselen iyi inşa edilmiş, rahat ahşap evleri ve taş bir kilise kulesini gören Colin, şaşkınlıkla haykırdı. "Ne kadar medeni görünüyor." Yaşlı balina avcısı, "St. Paul'u ilk gördüğümde," dedi, "neredeyse Rusların oradan ayrıldığı zamanki gibi görünüyordu. En kötü kulübeler ve barınaklar vardı, yerliler neredeyse yarı aç kalmıştı." İskeleye yaklaşırken geminin evraklarını tutan teneke kutuyu kolunun altına alan kaptan, "Artık farklı," dedi. "Yani Aleutlar artık düzenli devlet çalışanları oldular ve okulları var. İyi evleri ve adil ücretleri var. Onları rahat ettirmek için her şey yapılıyor. Geçen yıl buradaydım ve 15 yıl önce gördüğüm yerleşim yeriyle aynı yer olduğuna inanmakta zorlanmıştım." Tekne iskeleye bağlandığında hala sabahın erken saatleriydi. Colin, tüm gece boyunca o sıkışık pozisyonda uyuduktan sonra bacaklarını esnetebildiği için çok mutluydu. Nemli sis her şeyin üzerine ağır bir şekilde çöküyordu. Ama köylüler çoktan hareketlenmişti ve denizci grubu, kısa sürede ne olduğunu merak eden bir kalabalık tarafından kuşatıldı. Rusça ve Aleutça karışımı bir, güvercin, dili konuşabilen Hank, bazı yaşlı erkeklerden oluşan bir grubun merkezi olmuştu. Colin ise İngilizce bilen herkese, gri balinadan, büyük yüzgeçli balinalardan ve katil balinaların saldırısıyla çıldıran balina yüzünden martı gemisinin nasıl battığından hararetli bir şekilde bahsediyordu. Maceraların anlatımını henüz bitirmişti ki, martıdan gelen diğer 2 tekne sisin içinden sıyrılıp hızla iskeleye doğru yanaştı. Gemi kazasından kurtulan adamların teknede yiyebildiği tek kahvaltının soğuk ve suya batmış yiyecekler olduğunu duyan 2-3 mahalle sakini, misafirperverlik görevlerini yerine getirmek için hemen evlerine koştu. Birkaç dakika içinde, adamların çoğu sıcak kahve ve sağlam bir yemekle içlerini ısıtıyor, açlıklarını ve acılarını hafifletiyordu. Kaptan, Colin'i balıkçılık acentesinin evine götürmek için aramaya geldiğinde,
Çocuğu denizcilerle birlikte son derece samimi bir şekilde kahvaltı yaparken ve bir önceki günün heyecanını, tehlikelerini ikinci kez anlatırken buldu. Yaklaşık 1 saat sonra kaptanla acente evinde tekrar bir araya geldiklerinde, Colin, balıkçılık bürosunun işlerine ve kürk foklarına büyük bir tutkuyla bağlı olan genç bir adam. Yani yardımcı acente tarafından coşkuyla karşılandı. Doğal bir nezaket, onun Kaptan Murchison'ı rahatsız etmesini engelliyordu. Ama Colin'in bu konuya ilgi duyduğunu ve foklar hakkında her şeyi öğrenmek istediğini fark eder. Etmez, bu fırsatı sevinçle karşıladı. Sadece bu konudaki heyecanımı paylaşacak birini bulduğum için bile çok mutluyum, dedi. Buradaki insanlar için bu artık eski bir hikaye. Tabii ki. Bence tüm bunların ne kadar değerli olduğunu yarı yarıya bile fark etmiyorlar. Burada olmana sevindim, diye devam etti. Sadece geçirdiğin tehlikelerden sonra sana yardım edebilmek için değil. Aynı zamanda burada ne yaptığımızı gösterebilmek için. Colin, teşekkür ettikten sonra, burada olmaktan ben de çok mutluyum, diye yanıtladı. Babamı büroya katılmama izin vermesi için ikna etmeye çalışıyordum. Ama burası o kadar ücra bir yer ki, kendi gözlerimle görebileceğimi hiç tahmin etmezdim. Yetkili, biraz sapa bir yol, diye yanıtladı. Ama bazı açılardan, bence balıkçılık ve avcılık açısından dünyanın en önemli yeri. Bu harika endüstri için tek stratejik nokta. Tabii ki. Colin, neden bu kadar önemli Bay Nash, diye sordu. Sadece foklar yüzünden mi, yoksa burada başka bir avcılık da var mı? Ona bilgi veren adam, sakin bir sesle, sadece foklar, diye yanıtladı. Dünyanın en büyük üreme yeri. Göreceksin, başka hiçbir yerde bunun gibi bir yer yok. Üstelik neredeyse yok olmak üzereydiler. Burası, sadece bir koloninin değil. Yaşam dünyasındaki koca bir türün yok oluşunu önlemek için bırakılmış tek kale. Elbette, Colin, buraya bir kale demek garip geliyor, diye belirtti. Balıkçılık tutkunu genç adam, öyle değil mi? Kahramanlık görevi, sönük bir umut, savaş hattındaki son direniş, diye yanıtladı. Dünyadaki tüm uluslar, kürk foklarının öldürülmesine saçma bir şekilde, kasıtlı olarak göz yumuyordu. Sam amca bunu durdurdu. Henüz çok geç değil. Japon fok korsanları kesinlikle engellenmeli. Bir çiftlik yönettiğinizi düşünün. Bir öküz ya da inek, ağırdan 3 milden fazla uzaklaştığında her isteyen gelip onu vurabilir miydi? Tabii ki hayır. Tabii ki. Ama burası bir çiftlik değil. Yardımcı acente, neden olmasın? Aynı ilke, diye yanıtladı. Çiftçiler yüzlerce ya da binlerce sığır yetiştirir. Biz de yüz binlerce, evet, milyonlarca fok yetiştiriyoruz. Ve bir kürk foku, bir öküzden çok daha değerlidir. Ah, evet, tırnak işareti. Colin şaşkınlıkla, foklar da bu kadar büyük ölçüde ürer mi, diye sordu. Öfkeli bir sesle, fırsatları olsaydı evet, dedi. Şüphesiz. Son 50 yılda milyonlarcası katledildi. Ama artık koruma zamanı. Bir dişi fok, aynı anda sadece tek bir yavru doğurur. Bu yüzden bir sürü o kadar hızlı artamaz. Ama yavaş yavaş hedefimize ulaşıyoruz. Elbette, topçumuz bana, denizde fok öldürmenin tüm bu sorunların sebebi olduğunu söylemişti. Evet, son zamanlarda öyle. Ondan önce, koloniler acımasızca basılıyor ve her fok katlediliyordu. Yaşlılar, gençler, merhamet yoktu. En kötü türden bir zalimlikti. Çocuk, ama denizde avlanma sorunu durdurulmadı mı, diye sordu. Durdurulduğunu sanıyordum ama az önce fok korsanlarından bahsettiniz. Muhbiri, resmen durduruldu, dedi. Artık okyanusta yasal olarak hiçbir şekilde bir fok öldüremezsin. Yani yasaya göre. Ne Amerikan sularında, ne Rus sularında, ne Japon sularında, ne de açık denizde. Uluslararası anlaşmalar bunu belirliyor. Tabii ki. Ama pek çok insan yasaları çiğniyor. Tabii ki. Büyük kar var. Hala çok fazla kaçak avcılık yapılıyor. Elimizden geldiğince engel olmaya çalışıyoruz. Colin, peki ya onları karada öldürmek, diye sordu. Bunu yaptığınızı biliyorum. Çünkü balıkçılık bürosu postların satışını yönetiyor. Yanılıyor olabilirim ama bana öyle geliyor ki, zaten onları siz de öldürüyorsunuz. Suya girdiklerinde yok edecekseniz, onları korumanın ne anlamı var? Arkadaşı, anlamıyorsun, dedi. Şu anda yapacak bir işin var mı? Colin, bildiğim kadarıyla yok, diye yanıtladı. Kahvaltı yaptın mı? Çocuk, evet, teşekkürler, diye yanıtladı ve size söylüyorum.
Teknede geçen o geceden sonra harika geldi. Yardımcı acente, o zaman koloniye gel, dedi. Ben gidiyorum. Her gün fokları sayıyorum. Yani, elimden geldiğince yaklaşıyorum. Sana her şeyi anlatırım. İstersen, sonra katliam alanlarına da gideriz. Evet, şapkanı tak. Colin, ev sahibinin nadiren bir dinleyici bulduğunu fark etmişti. Aslında bu yaratıklar hakkında öğrenebileceği her şeyi öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Niagara gibi gelen o sağır edici kükremeyi sürdüren bu seslerin kaynağına doğru merakla onu takip etti. Evden ayrılırken, hava biraz açılacak gibi görünüyor, diye önerdi. Bu sisin ardından biraz güneş ışığı iyi gelebilir. Diğeri başını salladı. Güneş ışığı istemiyorum, dedi. Sis çok daha iyi. Colin şaşkınlıkla, neden, diye sordu. Neden biri güneş ışığı yerine sisi istesin ki? Kesin bir yanıt geldi, kürk fokları ister. Kuzey Pasifik'teki adalardan başka hiçbir grupta bu foklar bulunmaz. Sadece burada ve komutan adalarında. Neden? Colin tahmin yürüterek, çünkü diğer yerlerden daha sisli oldukları için mi, dedi. Aynen öyle. Kürk fokları neredeyse tüm yıl boyunca suda yaşar. Su, havadan çok daha soğuktur. Foklar sıcakkanlı hayvanlardır. Balıklar gibi değillerdir. Bu yüzden soğuğu dışarıda tutmak zorundadırlar. Bu yüzden mi bu kadar kalın kürkleri var? Tabii ki. Ve, diye devam etti balıkçılık yetkilisi, o kalın kürklerinin hemen altında kalın bir yağ tabakası vardır. Çok fazla yağ. Balina yağı gibi mi? Aynen öyle. Kürk ve yağ, onları soğuk suda sıcak tutar. Dolayısıyla hava için çok fazla örtüleri vardır. Bu, ekvatorda kutup kıyafetleri giymek gibidir. Güneş çıkarsa neredeyse bayılırlar. Parlak günlerde, genç foklar suya gider. Karada kalması gerekenler ise sırt üstü yatıp kendilerini yelpazeler. Elbette, yüzgeçlerini, tıpkı bir kadının yelpaze kullanması gibi kullanırlar. Bunu her zaman görebiliriz. Colin şaşkınlıkla arkadaşına baktı. Diğeri, uydurmuyorum, dedi. Kendilerini arka yüzgeçleriyle yelpazelerler. Hem de çok rahat bir şekilde. Fok kolonisinin o muazzam kargaşası onlara ulaştığında, Colin parmaklarıyla kulaklarını tıkayarak, "Bence dünyadaki en gürültülü varlıklar olmalılar," dedi. Yardımcı acente, "Bu gürültü hiç bitmez," diye itiraf etti. Gece gündüz aynıdır. Foklar, ışığın daha az olduğu su altında yüzmeye alışıktır. Karanlık onlara pek bir fark yaratmaz. Görünüşe göre, ama bir süre sonra bu sesi fark etmiyorsun bile. Çocuk dikkatle dinleyerek, "Garip olan ise," dedi. "Orada her türlü farklı ses var gibi görünüyor. Körfeze girdiğimizde söylediğim gibi. Tıpkı bir hayvanat bahçesi gibi geliyor. Eminim bir koyun sesi duyuyorum." Adam, "Bir dişi fokun çığlığını, yaşlı bir koyunun melemesinden ayırt edemem," diye yanıtladı. Yavru fokların, bağlaması da tıpkı bir kuzu gibidir. Bazen çok komik olur. Bir yıl, küçük adalardan birinde bir koyun sürüsü vardı. Bize her türlü sorunu çıkardılar. Koyunlar, kuzularını ararken fok yuvalarına dalarlardı. Çünkü bir yavru fokun ağlamasını duymuşlardı. Kuzular da dişi fokun çığlığını annelerinin melemesi sanıyordu. Çocuk, "Neden anne foka, dişi fok diyorsunuz?" diye sordu. "Her zamanki isim," diye yanıtladı. Colin şaşkınlıkla, "O zaman neden bir yavru foka, yavru, deniyor," diye sordu. "Bence ona, buzağı, denmeliydi." Balıkçılık yetkilisi güldü. "Fok terminolojisi bildiğim en karmaşık dildir," dedi. Anne foka, inek, dişi, denirken, yavruya, pup, enik, yavru, denir. Dişi foklar, genellikle tek bir erkeğin eşi anlamına gelen bir, harem, içinde tutulurlar. Bütün bu topluluğa ise, rukri, koloni, denir. Gerçi buralarda kuş falan yoktur. Büyük erkek foklara bazen, beach masters, plaj reisleri, denir. 2 ve 3 yaşındaki genç erkekler ise, bachelors, bekarlar, olarak adlandırılır. Yavruların da oyun oynayabileceği, kreşleri, vardır. Ama Colin'in kafası hala karışık görünüyordu. "Topçumuz, Holuşiki'den bahsediyordu," dedi. "Bunlar farklı bir fok türü mü?" "Hayır," diye yanıtladı, "bu, bekarların eski Rusça ismidir. Foklar için birçok yerel kelime var. Ama biz sadece bunu ve yavrular için, kotiki, kelimesini kullanıyoruz." Colin, "Eğer dişi foklar melerse," dedi, "ve yavrular kuzu gibi, ba, yaparsa. Plaj reisinin çığlığı nedir?" Acente, "En çok ses çıkaran odur," dedi. "Asla durmaz.
O uzun ve boğuk kükremeyi duyabiliyor musun? Tıpkı bir aslan gibi geliyor. Çocuk, tabii ki duyabiliyorum, diye yanıtladı, sanırım bu bir deniz aslanı. Arkadaşı, bir deniz aslanının çığlığı daha derindir ve o kadar yüksek değildir, diye yanıtladı. Hayır, o kükreme, erkek fokun meydan okumasıdır. Biraz daha yaklaşırsan, o guruldayan hırlamayı da duyacaksın. Colin, evet, dedi, oldukça net duyabiliyorum. Bu, kendi kendine homurdanan bir erkek fok. Sonra kavga çıktığında düdük gibi bir ses çıkarırlar. Kavga ederken de öksürüğe benzer, tıslayan bir sesleri vardır. Tıpkı ağır bir yokuştan kalkmaya çalışan bir lokomotif gibi ses çıkarırlar. Keskin bir şekilde, çocuk, çok kavga ederler mi, diye sordu. Muhbiri, sık sık, diye yanıtladı. O üfleme sesini duymuyor musun? Bu bir kavga olduğunu gösterir. Kolonide kargaşanın olmadığı bir an bile nadirdir. Yani, sezonun başlarında dişiler kıyıya çekilmeye başladığında. Gerçi artık eskisi kadar çok fok yok. Çocuk hevesle, bir kavga görebilir miyim, diye sordu. Görmek pek de zor olmaz, diye yanıtladı adam. Şimdi izle. İşte tam karşımızda. Koloni. Hemen şurada. Keskin bir şekilde sola dönen adam. Adeta bir duvar oluşturacak şekilde üst üste yığılmış taşların arasından, deniz kıyısına doğru giden yola rehberlik etti. Colin, bu taşlar ne için, diye sordu. Acente, bu siperin içinden geç. Fokları her bir sırada tek tek saymak istiyorum, dedi. Bir tür korunaklı geçit olmalı. Tabii ki, yoksa yeterince yaklaşamazdım. Colin, neden olmasın, diye sordu. Plaj reisleri sana saldırır mı? Sen kışkırtmadıkça saldırmazlar, diye yanıtladı. Bir erkek fok, hareminin tehlikede olduğunu düşünmediği sürece sakin kalır. Yaklaşık 2 hafta önce, ellerinden zor kurtuldum. Çok dar bir alandı. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük erkek fokun fotoğrafını çekmek istemiştim. Yanımda ağır bir kamera vardı. Fok ilk başta hiç heyecanlı görünmüyordu. Gerçekten ona çok yaklaşmıştım. Ne kadar yakındınız Bay Nash? 10 ya da 12 fit kadar. Neredeyse dibindeydim. Örtünün altına girdim. Kamerayı tam ona odakladım. Plakayı yerleştirdim. Tam deklanşöre basacaktım ki, üzerime doğru fırladı. Hiçbir uyarı yapmadan, yine de düğmeye basmayı başardım. Sonra kamerayı kaptığım gibi kaçtım. Doğrudan üzerime geliyordu. Seni çok kovaladı mı? Birkaç metre. Gerçek bir tehlike olmadığını biliyordum. En iyi tarafı ne biliyor musun? Fotoğraf kartı, boğayı tam saldırı anında yakalamış. Evde bir baskısı var. Eve vardığımızda sana gösteririm. Çocuk, görmeyi çok isterim, diye yanıtladı. Duvardaki bir boşluğa vardıklarında acente durdu. İşte, dedi. Burası tam bir koloni. Daha önce duyduğu tüm o fok seslerine ve bu sağır edici gürültünün yarattığı hazırlığa rağmen, Colin, hayatında ilk kez bu kadar büyük bir fok kolonisini görünce büyülenmişti. Bir an için gözlerine inanamadı. Sanki parlatılmış çelik gibi pürüzsüz ve parıldayan devasa, yuvarlak kayalarla dolu bir plaja bakıyor gibiydi. Burada ve orada, yaklaşık 15 ila 40 fitte bir, yukarı doğru uzanan ince gri kaya parçalarının arasından devasa birer Morse figürü yükseliyordu. Omuzlarında gri tüylerden yeleler ve uzun, sarımsı beyaz bıyıklar vardı. Çocuk bir an şaşkınlıkla kala kaldı. Sonra aniden fark etti ki, bu harika örtü. Bu parlak, hareketli gri manzara, aslında canlı foklardan oluşuyordu. Neden? Burada milyonlarca var, diye bağırdı. Suyun kenarından kayalıklara kadar. Ve gözün o beyaz deniz sisinin içinde görebildiği en uzak noktaya kadar. Yerin her bir santimi foklarla kaplıydı. En yakınındakilere baktığında, onların her türlü pozisyonda yattıklarını fark etti. Başları yukarıda ya da aşağıda. Sırt üstü ya da yan. Ya da bir top gibi kıvrılmış. Keskin kayaların arasına sıkışmış ya da düzlükte uzanmışlardı. Pozisyon onlar için hiçbir fark yaratmıyor gibiydi. Bir an bile hareketsiz kalmıyorlardı. Uyuyanlar bile şiddetle seyiriyor ve birkaç dakikada bir uyanıyordu. Ve binlerce gümüş gri dişi fokun arasında, haremin lordları olan erkek foklar. Eşlerinin 3 veya 4 katı büyüklükte, durmaksızın nöbet tutuyor ve koruma sağlıyorlardı. Colin, neden onları birbirlerine bu kadar yakın tutuyorsunuz, diye sordu. Adanın plajlarında çok daha fazla yer olduğunu düşünmüştüm. Acente, kendilerini sürü halinde tutuyorlar, dedi. Eğer kalabalık değilse hiçbir yere gitmezler. Bir yer ne kadar tıklım tıklımsa, orada olmak için o kadar can atarlar.
Yeni gelenler boş haremlere gitmez. Sadece bir ya da iki dişiyle yetinmezler. Kalabalık bir grupta, 30 kadar dişiye bakan bir erkek fokun yanında yer bulmaya çalışırlar. Colin, en yakın gruba bakarak, ama, dedi, orada içeride çok sayıda küçük fok yavrusu var. Ezilecekler. Acente, eziliyorlar da. Sık sık, dedi. Yapacak bir şey yok. Bir haremde sadece birkaç yavru varken hepsi küçüktür. Tabii ki. Bir haftalık olduklarında haremden çıkıp oyun arkadaşları bulurlar. Capsules, yani kreşler oluştururlar. Bazen tek bir bebek grubunda 4 ya da 500 yavru olur. Sezon sonuna kadar orada kalırlar. Sahilde yaklaşık 60 tane yavru olduğunu tahmin ediyorum. Neşeli görünüyorlar değil mi? Açıkça. Tırnak işareti. Colin, onları çakıllı plajda yuvarlanırken izleyerek, büyük siyah yavrulara benziyorlar, dedi. Ve çok eğlenceliler. Bay Naj, doğdukları an yüzebiliyorlar mı? Foklar yüzmeyi öğrenmek zorundadır. Tıpkı insanlar gibi, diye yanıtladı. Görünüşe göre kendi kendilerine öğreniyorlar. Genç bir fok, derin suya atılırsa boğulur. Tuhaf bir durum. Ama sonra harika birer yüzücü olurlar. Colin, öğrenmeleri ne kadar sürer, diye sordu. 3 haftalık olana kadar başlamazlar, diye cevap verdi adam. Günde birkaç saat pratik yaparlar. Yaklaşık bir ay içinde de iyi yüzmeye başlarlar. Çocuk, neden babaları ya da anneleri onlara öğretmiyor, diye sordu. Erkek fok, hareminin dışındaki hiçbir şeyi görmez. Yavru 12 fit mesafede olduğu sürece, tehlikedeyse hemen dövüşür. Ama fidanlığa girdiğinde, boğa foku küçük yavrunun varlığını tamamen unutur. Zaten oraya gidemezdi. Yoksa başka bir erkek fok gelip haremini ele geçirir. Yani erkek fok yerinden hiç ayrılamaz mı? Kesinlikle hayır, diye yanıtladı. Colin şaşkınlıkla, o zaman ne yiyecek, diye sordu. Dişi foklar ona yiyecek mi getiriyor? Tek bir lokma bile getiremezler. Hayır, erkek fok tüm yaz boyunca hiçbir şey yemez. Çocuk, hiçbir şeyden tek bir ısırık bile almıyor mu? Bence açlıktan ölür, diye bağırdı. Neredeyse 4 ay boyunca oruç tutar. Mayıs ayında sahile çıkıp haremi için seçtiği o 8 ila 16 fit karelik alanı belirlediği andan itibaren, Ağustos sonuna kadar o yeri asla terk etmez. Tam orada kalır. Bazı açılardan son derece aktiftir. Kendi harem topraklarında ne kadar zorlansa da kalmaya devam eder. Zaten istese bile oradan uzaklaşamaz. Neden olmasın? Kendi hareminden, bir sonraki haremine girmeden çıkamazdı. Tabii ki, dedi ajan, hemen yanıtladı ve bununla mücadele etmek zorunda kalacaktı plaj ustası. Belli ki. Ve her birkaç adımda bir yürüdü. Ayrıca, tam sırtı döndüğü anda, komşu bir boğa biraz çalıyordu inekleri. Elbette. Ya da boş bir öküz onu alt etmeye çalışır. Boş boğalar hangileri, diye sordu Colin. Arka taraftaki, geç gelen ya da dövüşte yenilen o adamların yerleri. Eğer o haremi terk ederse, onlar da saldırıp haremi ele geçirecekler. Peki, o nasıl uyuyor? Çok uyumuyor, diye yanıtladı, sadece küçük kedi uykuları. 5 ya da 10, belki dakikalarca. Hafif uyuyanlar da, bir inek ayrılmaya çalışırsa ya da bir davetsiz misafir yaklaşırsa, hemen uyanır. Hemen. O, gece gündüz tetikte. Ajan güldü, sonsuz gözetim, boğadır fokun sloganı, tamam. Ama yemek ve uyku olmadan nasıl dayanabilirler, diye sordu Colin. Bu, 3 aydan fazla oruç demek. Ve bir hayvan gibi de değil. O tüm kış uyuyor. Görünüşe göre en yoğun zamanları, kavga ediyorlar, izliyorlar ve benzeri şeyler. Yağlarıyla yaşıyorlar, diye açıkladı ajan. İlkbaharda, ağır ve şişman, yukarı çekilirler. Neredeyse hareket edemiyorlar, o kadar etliler. Öyle, Haziran sonu, görüyorsun, birçok boğa hala yağ doludur. Ama gelecek ayın sonunda zayıflayacaklar. Bazıları, Ağustos'ta koloniden ayrıldıklarında iskeletler gibi kalır. Savaşacaklar ama sonuna kadar. Ama birbirlerinin haremlerini rahat bırakırlarsa, diye itiraz etti Colin, ben. Kavga için bir sebep göremiyorum. İneklerin hepsi aynı anda gelmez. Belki 6 hafta boyunca orada. İnekler sürekli geliyor. En yakında haremleri olan sahil yöneticileri, sudan önce ailesini istiyor ve her zaman çatışmalar var. O zaman, su kenarı. Diğer inekler ise kıyıya doğru ilerlemek zorundadır, herhangi bir deniz ayısı onları yakayabilir. Bir dakika bekle ve izle. Göreceksiniz, bir yerde, bir yerlerde çırpınıyorlar.
Orada iki boğa kavga ediyor, dedi, biraz uzakta devam eden bir savaşı işaret ederek ekledi. Ve orada bir tane daha, ve bir tane daha. Bu yeni ineklerden biri mi, sudan yeni gelen, diye sordu Colin, kıyıya işaret ederek. Orada bir dişi fok, sessizce ve dikkat çekmeden, büyük haremlerden birinin yakınına indi. Evet, dedi ajan, biraz ona bak, göreceksiniz, kavga başlıyor. Sessiz ve yavaş hareket ediyor, mümkün olan en az rahatsızlığı yaratıyordu. Gelen fok, yatan fokların üzerinden geçti, gitti. Sahil yöneticilerinden olabildiğince uzak duruyordu. O devasa su kenarı hükümdarları onu dikkatle izledi ama haremleri doluydu. Son bir arazi vardı ve onu geçtiler. İnek fok, sahil yöneticisi izlediği sürece sessiz kaldı. Sonra bir bahçeye ya da iki kişinin arasına gizlice giriyordu. Bir sonraki kişi tarafından yakalanacak, dedi Colin. Bak, hareminde sadece bir tane daha için yeterli yer var. Ama inek geçmeyi başardı. Yaşlı boğa dalmıştı, komşu bir deniz ayısını izlerken, onun kendi evi üzerinde niyetleri olduğundan şüpheleniyordu. Sadece 6 harem civarında bir noktaya ulaşmayı başarmıştı ancak. İç kesimlerde ise, sadece 12 kişilik küçük bir inek grubuyla duran bir boğa. Aniden güçlü boynuyla uzandı, yakaladı onu. Keskin dişleriyle geri döndü ve onu, diğerlerinin yanına, kayaların üzerine fırlattı. Deniz ayısı 400 pound'un üzerinde, inek ise 80'den fazla değildi. Zavallı yaratık, en acımasızca yere fırlatıldı. Hadi, diye bağırdı Colin. Ama nedense inek yeni efendisinden memnun değildi ve kaçmaya çalıştı. Yaşlı deniz ayısı bir atlama yaptı ve onu boynunun arkasından yakaladı, acımasızca ısırarak. Öyle bir şekilde ki, dişlerin deriyi ve eti kopardığını, orada iki çirkin yara açtığını gördüler. Colin'in öfkesi sınırsızdı. O yaşlı canavarı ezmek isterim, dedi. Eğer ajan onu durduracak olmasaydı, çocuk alçak duvarı aşacak ve inek fokunun yardımına gidecekti. Bu sürekli oluyor, dedi ajan. 10.000 ailenin işlerine karışarak sorunu çözemezsin. Hemen öyle çözülmez. Eğer yukarı çıkan her dişinin savaşını denerseniz, St. Paul kolonisinde sürekli meşgul tutulurdunuz. Ama bak, diye bağırdı Colin, yine onun peşine düşüyor. Bu sefer deniz ayısı açıkça öfkeliydi. Çünkü ineği, bir köpeğin bir sıçanı yakalaması gibi yakaladı ve onu haremin tam ortasına geri fırlattı. Üzerinde durup öfkeyle hırlıyordu. Ajan ise sakin bir şekilde izliyordu. Sorun çıkacak, dedi. Şu boş boğayı görüyor musun? Koçluk bahçesinin arkasına işaret etti ve Colin, orada iyi bir büyüklükte bir deniz ayısı gördü. Ama ineğe vahşi bir saldırısı olan ve Colin'in öfkesini uyandıran o boğa kadar büyük değildi. Koloni boyunca aşağı daldı, heyecanlı fokun sakar bir sallanışıyla. İnek alttan kıpırdandı, kendisini esir alanın dişlerini tehdit ediyordu. Ama tam onu daha da şiddetle cezalandırmak üzereyken, davetsiz misafiri gördü ve acımasız bir kapışmayla savunmaya döndü. Ama yeni gelen güçlüydü. Saçlarının gri olmasından ziyade koyu kahverengi olması, yaşlı boğaya göre genç olduğunu gösteriyordu. Gençliği yanında olsa da, o, yüzlerce savaşın gazisi değildi. İkisi bir an doğruldu, birbirlerini dikkatle izlediler. Başları yana döndü, sonra genç boğa ileri doğru hareket etti. Neredeyse takip edilemeyen bir hızla, uzun hamlesiyle dişlerini aşağıya vurdu. Tam ön yüzgecin gövdeye katıldığı noktaya. Bu, zeki bir hareketti, ama yaşlı boğa savaşın tüm numaralarını biliyordu. Yüzgecini öyle bir çevirdi ki, rakibinin dişleri sadece deriye geldi. Aynı anda yaşlı boğa başını yukarı ve yana doğru salladı ve dişlerini genç boğanın boynunun yanına derinlemesine gömdü. Onu yakalamış, ne yazık, diye bağırdı Colin, tüm sempatisi genç dövüşçüden yanaydı. Eski deniz ayısı, kükreme ve ıslık sesine aldırmadan, yaralı rakibini bir buldog gibi sıkıca ısırdı ve diğerinin kendini özgür bırakmak için yaptığı tekrarlayan hamlelerine karşı pozisyonunu tuttu. Bunun sadece bir sonucu olabilirdi. Acı dolu bir hamleyle genç boğa kendini kurtardı. Deriden birkaç santim kopararak, kanın aşağı aktığı geniş bir yara bırakmıştı geride. Ama henüz yenilmemişti. Daha güçlü düşmanıyla yüzleşerek, durmaksızın kükreyerek ve tiz bir savaş uğultusuyla. Genç boğa oldukça şişmişti ve neredeyse büyük düşmanının büyüklüğünde görünene kadar öfkelendi. Başını hızla, bir anda sağa sola çevirdi. İntikamcı, tutkulu gözleri
İnek fokların o berrak ve nazik bakışından çok farklıydı. Kan döktükçe öfkeyle parladı ve etrafındaki taşlar kızardı. Yine genç boğa agresifleşti ve ardından birkaç numara yaptı. Ayağa kalktı ve yüzüne yüksek bir şekilde vurdu. Yaşlı boğanın yanağını sadece sıyırdı ve dişlerinin tesadüfen kapandığı birkaç sert kılı kopardı. Tam zamanında geriye doğru fırlayarak, deniz ayısının çift orak darbesinden kaçtı. Yaşlı boğa yüksek sesle kükredi, öne atıldı. Genci, omuz kaslarının arkasındaki deriden sıkıca tuttu. Ama bir saniye geç kalmıştı. Çünkü kavrayışını kapatırken, küçük dövüşçü yerini değiştirdi ve yere vurdu. Sert ve temiz bir darbe, arzulanan noktaya ulaştı ve yüzgeci bedenden yarı yarıya yırttı. Yaralanmadan vazgeçmeden, acı şiddetli olmalıydı oysa. Yaşlı boğa ağırlığını gencin üzerine attı, omurgasını kırmak istercesine onu derinden eğdi. Foklar geriye doğru hareket edemezlerdi ve daha küçük olan dövüşçü neredeyse dengesini kaybediyordu. Sonra, fırsatını yakalayarak, yaşlı plaj ustası diğerinin sırtını bıraktı ve daha önce boynunu yırttığı noktaya darbeler indirmeye başladı. Bu sefer dişlerini o kadar içine soktu ki, omuz kası açıkça belli oldu. Ve bir an sonra, sanki ikinci bir darbe için neredeyse zamanı kalmamış gibi görünse de, uzun ve keskin dişleriyle vücudu aşağıya doğru süpürdü. Genci yüzgeç ekleminden yakalayıp, neredeyse az önce aldığı yaraya tam benzeyen bir yara daha açtı. Genç dövüşçü bir anda dövüşmeyi bıraktı. Ama döndü. Sadece yenik bir şekilde sürünerek uzaklaşmak yerine, aniden yaşlı boğanın beklemediği sarsıntılı bir hamle yaptı. Kendi dişlerini, tüm bu sıkıntıya yol açan ineğe geçirdi ve onu bedenen havaya kaldırdı. Yaşlı sahil ustası, yelesi öfkeyle diken diken peşinden koştu. Ama genç boğa, yaralı yüzgeci yüzünden kütük gibi hareket etmek zorunda kalsa da ödülüne sıkıca tutundu, hatta kazanan, arkasından dördüncü korkunç bir yarayı açarken bile bırakmadı. Ama yaşlı deniz ayısı cesur genci döndüremeden önce, iki diğer boğanın haremine doğru ilerleyip ineklerini çalmayı amaçladığını gördü. Hazırlıksız yakalanmıştı, yeni davetsiz misafirleri püskürtmek için geri çekildi. Bu arada, genç boğa kendi istasyonuna giderken, haremlerinin yakınından geçmek zorunda olduğu üç başka boğa tarafından daha saldırıya uğradı. Ama o direniyor ve bir düzine yaradan kanamasına rağmen mücadele ediyordu. Arkasında kanlı bir iz bırakarak, ama kararlılıkla sarsarak, neredeyse hayatını feda ettiği ineği taşıyordu. Sonunda kendi konumuna ulaştığında, baştan ayağa bir kan yığınaydı. Eti şeritler halinde ondan asılı duruyordu ve ön yüzgeçlerinden biri işe yaramazca sallanıyordu. Yine de cesur bir mücadele verdi, dedi Colin, başarmış olsa bile, yalan yok. Ama Colin'in en çok sempatisi zavallı inek foku için oldu. O, ikinci esirinin onu attığı kayaların üzerinde yatıyordu, kesinlikle baygın ve neredeyse ölü gibi. Birkaç yerinden yaralı, kan ve kumla kaplıydı. Çocuğun sudan 15 dakika önce çıktığını gördüğü o güzel, nazik hayvandan eser kalmamıştı. Berbat bir tezat oluşturuyordu. Yazık, dedi Colin, biraz boğuk bir sesle. Bir hayvanın bu kadar acımasız olabileceğini bilmiyordum. Ajan ona hızlıca baktı. Plaj ustaları kaba insanlardır, dedi, ama çoğunlukla kendi aralarında olur bu. Dikkat edin. Boğa yaralarını bile yalamıyor. O da yukarıda oldukça hırpalandı. Acılarını hissettiklerini göstermemek için hep gururlu olurlar. Belli ki, neredeyse paramparça olmuş olsalar bile. O zaman ölmeyeceğini mi düşünüyorsun? Hiç de değil, dedi ajan neşeyle. Yarın başka bir kavga için hazır olacak. Peki ya zavallı inek? Şimdi neredeyse ölü gibi görünüyor, dedi Colin. Göründüğü kadar kötü değil, iyi, diye yanıtladı arkadaşı. Bu yaralar hayati yerlere inmez. Genellikle sadece yağ tabakası. Kolonide, bu yıl zaten 20 maç yapıp 10 yerinden yara almamış bir deniz ayısı yoktur. Çoğu uzun süredir bu işi yapıyor, birkaç sezondur. Yine de üzerlerinde neredeyse hiç iz fark edilmiyor. Konuya gelince, anne fok, muhtemelen yarın bir yavru fok dünyaya getirecek. Bir hafta içinde yaraların hepsi iyileşmiş olur. Kedinin 9 canı olabilir, ama bir fokun 90 canı var.